Kripto Para Dünyası kanalımdan hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden tekrar Bitcoin'i ve altcoin'leri sizler için inceleyeceğim. Arkadaşlar Bitcoin ile ilgili özellikle de 41.528, 39.568 bölgesi diye belirlemiş olduğum iki tane alan vardı. Bu alanlar içerisinde bir konsolidasyon yaşanıyordu. Bundan önceki videolarda da belirtmiştim sizlere. Bakın bu görmüş olduğumuz bölgelerde. Bu bölgelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru hareketlilik biraz daha sertleşebilir demiştim. Bunun dışında burada arkadaşlar bir likidite olduğundan bahsetmiştim. Yani şu görmüş olduğumuz bölgede long işlemler açıldı. Hareket bu bölgeye geldiğinde tekrardan long işlemler açılmıştı. Ve sonrasında buradaki likiditeyi boşaltabilmek için en azından bunların alt bölgesine doğru bir hareketin gelmesi gerekiyordu. Ve kanalımızın dip bölgesinden bahsettim, günlükte takip etmiş olduğumuz yükselen bir trend çizgisi. Bu trend çizgisi şu saat itibariyle arkadaşlar 36.780 bölgelerinden geçiyor. Dün çekmiş olduğum videoda arkadaşlar düşen trendlerin kırıldığından bahsetmiştim sizlere. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi bir düşen trend söz konusuydu ve Bitcoin şu an için tam olarak bu düşen trendten tepki almış durumda. Kısa vadede Bitcoin düşen trendleri kırmasına rağmen yukarı yönlü gitmedi. Dün ben en azından yukarı yönlü yeşil bölgeye 41.528 bölgesine doğru bir hamle yapmasını beklerdim. Dün videoda bunu da paylaşmıştım. Ama maalesef o bölgelere doğru bir hamle gelmedi. Şimdi Bitcoin'in düşmesindeki en büyük etkenlerden birisinin de arkadaşlar ABD'deki vergi ödemeleri için son güne girilmesiyle ilgili bir haber vardı. Bunu Twitter'dan paylaştım. Sizler de istiyorsanız Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdi sonuç olarak baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'de şu an için geri çekilme söz konusu. Bana göre Bitcoin birçok şeyi fiyatladı. Yüksek enflasyon dönemlerinde en azından belli oranlarda kendisini diğer varlıklara göre biraz daha yukarılara atması gerektiğini düşünüyorum ben. Bugünden itibaren bana göre bir dip çalışması yapıp akabinde gerçekten kanalın tepe bölgesi olan 53.000 bölgelerine, 52.000 bölgelerine kadar gitmesi olası olarak görülebilir. Tabii ki bunun için dönüş emarelerini görmemiz gerekiyor. BTC'de gün içerisinde eğer kanal dip bölgesi test edilirse arkadaşlar daha kısa zaman aralıklarında kanalın dip bölgesinden var olabilecek dönüşleri görmek gerekiyor. Ve orada dönüş mumlarının olup olmayacağı önemli. Bak indikatör tam bölgede destek açmış ve burada yutan bir mum görüyoruz. Bundan ileriye gittiğimiz zaman bundan önceki destek bölgesinde tekrardan bakın bir dönüş emaresi olan dip bölgesine gelen yutan mumu görüyoruz arkadaşlar. Burada da eğer bir geri çekilme yaşanacaksa arkadaşlar burada da bu geri çekilmenin neticesinde gelişebilecek hareketi görmek gerekiyor. Şu an için bakın bu hareketten sonra şu görmüş olduğumuz küçük iğneler Bitcoin'in hala aşağı yönlü baskılanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor bizlere. Bu yüzden bugün dikkatli olmak gerekiyor. Bitcoin bölgelerden sonra 37.595, akabinde tekrardan kanalın dip bölgesi olan 36.800'müş arkadaşlar. Biraz önce 36.780 demiştim ama bölgeler önemli. Eğer bu bölgelerde sert iğnelemeler gelirse 35.468, çok kötü senaryolarda da burada bir order blok olduğundan bahsetmiştim özellikle günlük bazda ve burada hala benim alış emirlerim duruyor. Bunu defalarca zaten sizlere dile getirdim. Sonuç olarak arkadaşlar Bitcoin'in tekrardan kendini yukarı atabilmesi için ilk etapta 39.568 yani kırmızı direnç bölgesini tekrar geçmesi gerekiyor. Bitcoin bu bölgeyi geçmese bu bölgelerde bir süre akümülasyon yaşayabilir. Akabinde buralardan tepki gelebilecek ve tepki sonrasında oluşabilecek dönüş emarelerini görmemiz gerekiyor. Onları da gördükten sonra arkadaşlar tekrar Bitcoin ile ilgili yeniden değerlendirmeler yapılabilir. Bitcoin eğer tekrardan kırmızı bölgenin üstüne kendisini atmayı başarabilir ve üzerinde en az 4 saatlik bağımsız kapanışlar görürsek tekrardan kanalın orta bölgesi olan 43.000 bölgesine doğru gidebilir. Dün özellikle de başlıkta paylaşmıştım. Bitcoin önce 39.000 akabinde 43.000'e gidebilir diye. Şu an için 38.000'lerde çok daha aşağılarda gidebilme ihtimali hala söz konusu. Bu yüzden tepki bölgeleri olarak ilk etapta 37.595, şu an için bir düşüşte de arkadaşlar 36.800 bölgeleri tepkili alıcıların beklemiş olduğu bölgeler olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde eğer dönüş emareleri görürsek tekrar long işlemler için denenebilir. O tarz bir şeyler gördüğüm zaman Twitter'dan hemen paylaşırım. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bunun dışında arkadaşlar altcoin'ler açısından da şu an için dominansın bir miktar yüksek olması. Bakın çok küçük oranda bir yükseliş var. Bu en azından altcoin'lerdeki ezilmeleri biraz daha sınırlı tutabiliyor. Dün evet ezilme biraz daha fazla oldu. Dominans pozitif, Bitcoin negatifse bu bizler için kötü bir senaryoydu. Bunu her defasında dile getiriyorum zaten sizlere. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.
Altcoin'ler açısından da arkadaşlar işlem açılacaksa öncelikle çok küçük sermayelerle başlanıp akabinde eklemeler yapılarak ilerlenebilir. Şu an için kesin olarak buradan dönecek, şu olacak, bu olacak demek çok da doğru bir davranış olmaz. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ben tepki gelebilecek bölgeleri sizler için paylaştım burada. Bitcoin o bölgelere gelirse tekrar değerlendirme yapacağım. Bu bölgelere gelmeden bir toparlanma yaşanabilmesi için de 39.500 bölgesi üzerinde bağımsız en az 4 saatlik kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.